Biz topluma bilimi anlatamıyoruz. Anlatamıyoruz. Ama bugünkü konuşmanın amacı neden anlatamıyoruz, nasıl daha iyi anlatırız, biraz daha zorlasak aslında anlarlar. Herkese ders versek, akşam kursları yapsak aslında çok daha bilimsel bir toplum oluruz. Bunu demek değil. Bilimin çok yanlışları oldu. Bilim anlatma konusunda, bilimi topluma aktarabilme konusunda. Genellikle de nerede hata yaptık sorusunu sorduğumuzda ilk baktığımız yer o iletişim kısmı oluyor. Bilim iletişimi kısmı oluyor. Bugün size bilim iletişimini nasıl yapmamız gerektiğiyle ilgili hiçbir şey anlatmayacağım. Başlığı biraz motive etmek için koydum. Asıl başlık biraz içimize dönersek biz nasıl yapıyoruz bu bilimi de anlatamıyoruz kimseye sorusuna yanıt bulmak. Nasıl yapıyoruz ve bunu nasıl yaptığımızı zannediyoruz ki ona göre anlatmaya çalışıyoruz insanlara. Biraz bunun üzerine sizinle beraber bir istişare etmek istiyorum. Topluma genelde anlatırken şunu söyleriz işte bilim çok meşakkatli bir yol, ince uzun bir patikada, ne kadar uzağa gideceğimizi görmeden ama bir yere varacağımızı bilerek, evrenin sırlarını keşfetmek için falan böyle bir çalışa adım adım, ilmek ilmek işleye işleye falan böyle anlatıyoruz değil mi? Yani bilim nasıl yapılır dediğimiz zaman adıyoruz, kendimize adıyoruz, çalışıyoruz ama bir patika var. Bilinen bir patika var, onun üstüne gidiyoruz. Gitmemiz gereken yönü biliyoruz. Nereye varacağımızdan emin olmasak bile varılacak bir yer olduğunu bilerek gidiyoruz. Bu bayağı keşif üzerine kurulu. Zaten bilimsel aklımıza gelen böyle bilimsel buluşlar falan dediğimiz zaman hep bir şeyi keşfetme, işte atomu keşfetti falan gibi şeyler var. Hep bir keşif üzerine gidiyor. Dolayısıyla bu analoji acaba doğru mu? Bu hakikaten bilim gerçekten keşifler üzerine. Bu patikada zorlana ama yılmadan gittiğimiz bir yol mu? Bunun üzerine biraz değinmek istiyorum ve konum fizik olduğu için de fizikten örneklerle, ağırlıklı olarak fizikten örneklerle gitmek istiyorum. Konu keşif olduğu için eski zamanlardan bir harita, dünya haritasından örnek olarak vermek istedim. Harita güzel bir şeydir. Ne kadar bildiğimizi, var olduğumuz dünyayı, evreni ne kadar iyi bildiğimizi gösteren bir şeydir. Bu milattan önce 500 yıl yapılmış bir harita. Millet, Aydın tarafından, bizim coğrafyamızdan kurulmuş bir harita. Ve o zamanki evren bilgimiz bu kadar, dünya bilgimiz bu kadar. Ve görüyorsunuz ki işte Anadolu ortada, etrafında biraz ulaşılmış. Bilinmeyene gelince, o harita bugünkü bilgimizde biliyoruz ki bilinmeyene gelince orada ondan sonrası işte deniz falan denmiş, bırakılmış. Sonra iş değişiyor tabii. 1489'da böyle bir harita var. İlginç. Asya'ya gelişmişiz. Çin'e doğru gidilmiş. Afrika biraz daha büyümüş, yanlış büyümüş. Tam anlamamışız onun şeklini, şemalini. Ama bir şey eksik. 1489 yani yeni dünyanın, Amerika'nın keşfinden 3 sene önceki bir harita bu. Koskoca bir alan var orada bilmediğimiz ve onu keşfetmeye gidiyoruz. Farkındaysanız böyle insanlık tarihi böyle ne kadar büyük bir gezegende yaşadığımızı zaman içinde öğrene geliştirmişiz, yapmışız. En sonunda bugünkü işte dünya deyince de bunu söylüyoruz. Varmış olduk yani bu keşif sürecinde küçücük bir yerden, Anadolu'dan başlayıp diyelim dünyaya varmış olduk ve bitti. Artık dünyadayız. Bilimi biz keşif olarak sunduğumuz zaman toplumda böyle algılıyor olabilir. Bir hedef var. Dünyayı anlamak, evreni anlamak, uzayı anlamak diye bir hedefimiz var. Dolayısıyla ona vardığımız zaman da bu iş zaten bitecek diye bir algı söz konusu. O ince patikada, tane tane, adım adım. Bir bilime bakalım, bu bilimdeki bu keşif sürecine bakalım. Bu çok güzel bir zaman çizelgesi var. Bu gördüğünüz en altta spiral şeklinde çok uzun bir zaman dilimi olduğu için insanlığın başından beri gelen süreçten bahsediyorum. Yaklaşık 3,5 milyon yılı böyle açık açık yazmaya gerek yok çünkü çok bir şey yapmamışız. Alet edevat kısmıyla kalmışız orada. Bronz çağı falan. Onu böyle spiral olarak koymuşlar. Hepsini bir araya toplayıp kenara bırakmışlar. 3,5 milyon yıl insanlar bu dünyada var oluyor. Ondan sonra yavaş yavaş başlıyor tarım falan. Diğer konular geliyor. Birkaç tane örnek buluşlara, gelişimimize, bilim ve teknolojinin gelişimini birkaç tane örnek vermek istiyorum. Milattan önce 100 gibi kağıdı buluyoruz. Sonra çok zaman geçiyor. Camı buluyoruz. O ana kadar cam diye bir şey yok. Sonra bayağı zaman geçiyor. Mikroskobu buluyoruz. Mikroskobun içinde küçük küçük canlılar olduğunu görebiliyoruz mikroskopla beraber. Çok ilginç bir şey.
Buhar makinesini buluyoruz. Çok büyük bir zaten endüstriyel devrimin başlangıç dönemi. Sonra 1800'den 1900'e geldiğimizde atom çekirdeğini görüyoruz. Yani orası çok hızlı bir geçi veriyor. Bir anda cam buldum, kağıt buldum derken yüzyıllarca geçen süreçlerde bir anda buhar makinesinden atomun çekirdeğini görebilmeye, gözlemleyebilmeye gidiyoruz. Ondan sonra işte uçak, yani ilk havada 12 saniye havada kalabilen kağıttan bir yapı ile ilk defa uçabilen insan 66 yıl sonra Ay'a gidiyor. Ne kadar hızlı devindiğini anlatmak için bir örnek olarak veriyorum. Yani öyle ince uzun bir patikada yavaş yavaş bir yere doğru gitmiyoruz aslında. Çok hızlanarak, ivmelenerek gidiyoruz. Bilimi anlamak konusunda, bilimsel bilgi üretebilmek konusunda, evreni anlamak konusunda. Bu beyefendi eminim hiç kimse elini kaldırıp ben tanıyorum demez. Kendisi 1846 yılında iki çocuk doğumu arasında ellerimizi yıkarsak çocuk ölümlerinin azalacağını gösteren kişi. Her 5 çocuktan biri ölürken her 100 çocuktan birinin öldüğü bir geçiş oluyor. Sadece ellerimizi yıkadığımız için. Kullandığımız aletleri temizlediğimiz için. Hijyen. 1846. Ya o kadar dengesiz gidiyor ki bu büyüme. O patika diyorum 1846 birkaç yıl sonra atomun çekirdeğini bulacağız. Yani o kadar dengesiz ilerliyor ki bilim. Rastgele ilerliyor. Biraz oradan bir patika daha var. Oradan başka bir var. Birisi patikaya gitmiyor. Bambaşka bir ormanın içinden geçmeye çalışıyor. Bilim öyle tek bir çizgi halinde ilerleyen, aynı hızda ilerleyen bir şey değil. Dallanıp budaklanan ve bambaşka yerlere gitmeye başlayan bir şey. Bilim yapış şeklimiz de çok değişiyor. Niye toplumu anlatamıyoruz kısmında işte bütün bu gelişimleri bizim kendimizin, bilim insanı olarak kendimizin ayak uyduramamız da var. Bilimi anlat dediğiniz zaman söylenenlerle nasıl bilim yapıyorsun dediğin zaman söylenenler arasında fark var bizim için. Biz nasıl anlatalım topluma zaten tutarlı bir şekilde. Bu ilk makale atom çekirdeği demiştim onu örnek veriyorum. 1911'de Ernest Rutherford'un atom çekirdeğini gözlemlediği, atomun içinde protonların rastgele dağılı olmadığı, puding modelinin olmadığı, merkezinde bir atom çekirdeği diye bir kavram olduğunu gösterdiği, onu tartıştığı makale. Makale yazan bir kişi Ernest Rutherford. Bir masa üzerindeki deney cihazlarıyla yapıyor. Diğer insanlarla konuşarak ama buluyor. Bence artık bu diyor ve bunun makalesini yazıyor. Makale bu. Ve bir kişilik makale. Ne kadar büyük bir olay. Oradan beri, o zamandan 1911'de göstermek istediğim burada her şeyin, bilimle ilgili her şeyin ne kadar hızlı geliştiği. Bilim insanın sayısı gelişiyor. İnanılmaz bir ritimle. Bu grafiklerden bir tanesi doktora almış bilim konusunda, bilim ve teknoloji konusunda doktora almış insan sayısı. Ne kadar hızlı artıyor. Bir tanesi bilime verilen fonlama. Hep şikayet ediyoruz bilime fon az diye. Doğru, bilime fon az. Ama inanılmaz bir hızla da artıyor bir yandan. Şu an az, keşke daha çok olsun ama olacak galiba. Biz devam edersek biraz daha olacak. Makale sayısı, inanılmaz bir artış var. Daha çok bilim üretiyoruz, daha geniş kapsamda bilim üretiyoruz. Ama bir yandan da daha zor bilim yapıyoruz. Patika ile yola çıkmış olabiliriz belki. Belki bir kişinin oturup da atom çekirdeğini bulabildiği bir dönem de olabilir. Onlardan kredi almadan. Ama gittikçe daha çok bilgiye sahip olarak yola devam etmemiz gerekiyor. Ve o yollar da patika olarak kalmadığı için, dallanıp budaklandığı için çok daha fazla bilgiye sahip olarak devam etmemiz gerekiyor. Ve bunu tek kişi yapmak neredeyse imkansız. En az atom çekirdeği kadar önemli olduğunu düşündüğüm bir başka makaleden örnek veriyorum. Bu da kütle çekim dalgalarını ilk defa gözlemleyebildiğimiz makale, onun sunulduğu makale. Kontrast olsun diye yazarları ekledim altına. Bir kişinin bir laboratuvarda kendi başına yaptığı çalışma ve o bilim iletişiminde ne yazık ki biraz maruz kaldığımız o yalnız dahi, lone wolf, kendi başına çalışan büyük düşünür yapısından ne kadar uzağa geldiğimizi gösteriyor bu. Artık bir patika yerine 5 patikaya çevirmedi. Otoyollar, uçaklar bambaşka şekilde yapıyoruz biz bilimi. Bir ekip halinde yapıyoruz. Artık kişiler çok önemli değil, ekipler ve bir arada çalışabilmek çok önemli. Dolayısıyla sorduğumuz sorular da çok daha büyük sorular olabiliyor bir yandan. Peki bu nereye gidecek? Tamam patika değil birkaç patika dedim Mete. O zaman bir sürü yollar da var ama gittiğimiz bir yer var. Nereye gideceğiz? Genelde öyle bir iletişim yapıyoruz ki biz toplumda, toplum bunu bulacağımızı zannediyor.
Her şeyin teorisi. Theory of everything. Neye sonsuza giderken bütün denklemlerin bir araya geldiği ve her şeyi bize açıklayabildiği, artık evrendeki her şeyi anladığımız bir bilim anlayışı yaratmak istiyoruz. 2 tane bunu zorlayan örnek vermek istiyorum. Bir tanesi su, buz, buhar. Çok basit bir şey. Şu an kaçınız suyun kaç derecede donduğunu sorsam hepiniz bilirsiniz bunu. Kaçınız suyun kaç derecede buharlaştığını, gaza dönüştüğünü sorsam hepiniz bilirsiniz. Deneyimden dolayı da bilebilirsiniz ama zannetmiyorum herhangi biriniz oturup da mutfağınızda bakayım su kaynadı mı 99 derece oldu demiyor. Kaynadığı zaman az çok biliyoruz onun. Dersten de biliyoruz. Yaptığımız araştırmalardan biliyoruz. Bizim için gereken o her şeyin teorisi dediğimiz zaman bir suyu veya bir buzun içindeki bütün atomları, o atomların bir araya gelerek oluşturduğu su moleküllerini, o moleküllerin birbiriyle etkileşerek oluşturduğu değişik fazların hepsini açıklayabiliyoruz, anlıyoruz, biliyoruz. Şu an benim elimde oradan başlayıp, atomlardan başlayıp çözerek suyun buharlaşma derecesini bulabileceğim bir denklem yok. Ben bir fizikçi olarak, bakın mutfaktaki insan olarak demiyorum, bir fizikçi olarak hesaplaya hesaplaya suyun kaç derece olacağını bilemem. Gözlemler ve empirik datadan yola çıkarak Clausius-Clapeyron denklemlerini kurarım. Kendi bilgim ve öngörümle. Ondan sonra o doğanın yapısını anlamaya çalışırım onunla. Ama temelden o en doğanın, evrenin en temel parçacıklarından yola çıkarak bunları bulamıyorum. Bu karmaşıklık bana çok geliyor. Bunu yapamıyoruz. Böyle bir denklemimiz yok. İkinci bir örnek devre. Akım, devre. Bir tane pil, bir tane rezistör bağladığımız zaman voltaj ve akımla orantılı ikisi arasındaki orantıyı kuran rezistördür. Bu rezistörün çalışma prensibi, yani bu devrenin çalışma prensibi akımın akmasıdır. Ben bir fizikçi olarak biliyorum akımın nasıl aktığını. Elektronlar hareket ediyor bakır telde. Şöyle. Elektronun ne olduğunu biliyorum. Kinetik enerjinin ne olduğunu biliyorum. Hızın ne olduğunu biliyorum. Bakırın ne olduğunu biliyorum. Ben bunu çözebilmem lazım ama o denklemi ben bulamıyorum. Gene empirik bir denklem. Elimizde fizik problemi yok. Yani o denklemimiz yok. Bu her bir elektronu sayalım, hepsini toplayalım ve karşısında bir Ohm's Law kanunu çıksın. Böyle bir denklemimiz yok. Gene empirik. Toplumla konuşurken biz genelde şu şeyi yapıyoruz. 2 tane uçtan bahsediyoruz genelde. Bunun 2 sebebi var. Bir tanesi bu alanlar bu konuda çok başarılılar ve çok yatırım yaptılar. Doğru yapmak için bunu. Çok iyi bir şey. İkincisi de bunu yapmak kolay. Bir tanesi parçacık fiziği. Bütün evrenin temel yapı taşlarını bulmaya çalışıyor. Ondan daha temel bir şey yok. Bunu biliyorsam geri kalan her şeyi bilirim demek. Diğeri bütün evrenin ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Ne kadar büyük olduğunu anlamaya çalışıyor. 2 uç. Birbirinden farklı 2 uç. Ve toplumu motive eden de bu aslında. Hani bu işe yarayacak mı deniyor bize genelde. Yeni bir araştırma sonucu falan. Ama aslında toplumu motive eden, aslında toplumun bilime hala tutunması bu kadar temel soruları sorabiliyor olmamız. Aslında o. Onun için onu tutunalım. Ama ortada inanılmaz büyük bir alan var. Ve toplum bundan çok haberdar değil. Ya en azından bunun yekpare böyle kendi başına devinen bir şey olduğundan haberdar değil. Yoğun madde fiziği diye bir dal var. Ve bu öyle bir dal ve öyle bir dinamik ki o patika örneğinden yola çıkarak o ormanın içinden kendi kafasına göre hareket eden insanların topluluğu bu. Belli bir amaç uğruna CERN gibi veya diğer şeyler gibi, web teleskopu gibi çok büyük projelerle yola çıkma değil de daha küçük ama çok dağınık bir şekilde çalışan bir donanma değil de korsanlar birliği, kendi kendilerine çalışan korsanlar birliği gibi düşünebilirsiniz. Ve buna kimya, biyoloji falan da dahil oluyor ara ara. Biyofizik diye bir kavram var, işte fiziksel kimya diye bir şey var falan. Bir sürü, orada karman çorman oluyor. Disiplinler arası çalışma dediğimiz yer işte orası, o tava orası. Bir örnek vereceğim size. Niye bu yoğun madde fiziği bu kadar iyi çalıştığı ile ilgili? Gördüğünüz bir tane şey var, dalga var. Burada da güzel fizikçi olduğum için tabii ki demonstrasyon olacak. Bu ip değil mi? Dalgayı görüyorsunuz değil mi ipteki? Gidiyor ve geliyor. Aslında giden gelen hiçbir şey yok.
İp durduğu yerde duruyor. İpin yaptığı tek şey yukarı aşağı gidip gelmek. İpin her bir parçası ilmek ilmek sadece yukarı ve aşağı gidip geliyor. Bu tarafa akan ve oradan geri seken hiçbir şey yok. Hiçbir madde yok. Bu gördüğünüz dinamiği ben her bir ilmeğin tane tane yukarı ve aşağı inmesiyle de açıklayabilirim. Ya da dalga diye yeni bir parçacık yaratırım ve onun özelliklerine bakabilirim. Bu işte tam bizim yaptığımız şey. Parçacık fiziğinin çıkış konusu. Ben temel parçacıkları bulmama gerek yok. Ben parçacık yaratırım ve onun dinamiğini kurup yeni bir teoriye doğru, yeni bir modellemeye doğru gidebilirim. Nasıl yapıyoruz bunu? Foton ve elektron. Parçacık fiziğinin bize verebildiği iki tane çok güzel madde var. Parçacık, foton, ışık, elektron, maddenin yapı taşı. Biz tabii hemen yoğun madde fizikçisi olarak diyoruz ki bir dakika, elektron doğada bulunan pozitron olmadığına göre antimadde rahatça laboratuvarımızda bulabileceğimiz. Onun tersini yapalım. Her taraf elektron olsun, bir elektron eksik olsun. Bunun adı deşik. Yeni bir parçacık yarattık. 80 milyar elektron nerede diye sormak yerine o eksik olan elektron nerede sorusunu sormak bir anda çok basitleştiriyor işi. Ve ben istediğim bütün fiziği bununla yapabiliyorum. Elektron ve deşik beraber. Elektron ve deşik beraber oldu mu? O zaman buna eksiton ve yeni bir parçacık adı veriyoruz. Bu artık iki parçacıktan oluşmuş, iki fermiyonun birleşip bozon olmasıyla yepyeni bir parçacık çıkıyor. Ve bu ışıkla iletişim kuruyor ve biz polaritonda yeni bir parçacık üretiyoruz. Elektron deşik, elektron eksikliği, atom gibi. Bir de ışık koyuyoruz üzerine, hepsi beraber polariton oluyor. O içinde bulunduğumuz kristal dalgalandığı için belli bir ısıda, o dalgalanmalar da işin içine katılabiliyor. Bazen o eksiton ve fonon birleşip polaronda yeni bir parçacık yaratabiliyoruz. Oradan çok güzel anlayabiliyoruz maddenin, doğanın nasıl işlediğini. Ve bunun gibi bir sürü daha parçacık var. Daha sonu yok bunun. O kadar çok parçacıklarımız var ki. Biz parçacık bulmuyoruz, yaratıyoruz. Bu bize şunu sağlıyor. Parçacık kavramıyla başladığımız yolda önce o parçacıklarla yeni bir fizik buluyoruz. O fiziğin kendi yarattığı parçacıkların ne olduğunu tespit ediyoruz. O yeni parçacıklarla yeni bir fizik ve fenomenler yakalıyoruz. Ondan sonra yeni parçacık ve bu döngüsel şekilde devam ediyor. Ve daha gittikçe daha kompleks hale geliyor. Ve bir parçacığı biliyorsam 35 milyon parçacığı bir araya koyup onun ne yapacağını tahmin edebilirim demiyoruz. Çünkü bunu yapmak imkansız. Her aşamada maddenin yeniden tanımlıyoruz. O parçacığın ne olduğunu yeniden tanımlıyoruz. Buraya çok küçük bir gönderme yapacağım. 1947'nin less is more konsepti, minimalizmin başladığı, çok aktif olduğu dönem. Benim de çok sevdiğim, mimari olarak çok sevdiğim bir konu. Fizikçiler bunu alırken tabii yıllarca bunu biraz yanlış yaptık. Biz bunu assume a spherical cow, yani ineği modelleyeceksek küre olarak aldık o ineği biz. Dolayısıyla bu basite indirgemeci yaklaşım yüzünden aslında pek çok fenomene ulaşma şansımızı yitirmiş oluruz. Ama bu anlattığım şekil kompleksiteyi, karmaşıklığı arttıra her kademede yeni bir fizik yaratma, yeni bir fizik terimleri ve terminolojisi ve kanunları yaratma kavramı tam buna zıt olan kavram. Ve en başarılı kavram da şu an bu fizikte. Bunun da çıkış noktası Anderson, harika bir insan. More is different diyerek daha fazla şey kat ama amaç daha çok olması değil. Sayı anlamında çok değil. Yeni kavramlar, yeni modeller anlamında çok diye. Ve şu anki yoğun madde fiziği, yani fiziğin aslında en büyük dalı tamamen bunun üzerine. Bitirirken bunu iki amaçlı koyuyorum. Renk paletini. Bir tanesi paletteki renkleri bulma ve bütün paleti tamamlamak gibi gözüken ve artık her şeyi anladık. Elimizde bütün bilgiler var. Doğayı anlamak için gereken her şey elimizde mevcut kavramından çıkmamız gerekiyor. Ve çıkıyoruz. Bilim çıktı. Bunu topluma anlatırken de bu kısmını es geçmememiz gerekiyor. Bilim sadece bir bilgiler topluluğu değil, bir liste değil. Aynı zamanda bir yaratıcılık rolü. Yani bu renkleri kullanarak aslında yapmak istediğimiz şey yeni fikirler, yeni yaklaşımlar yaratmak. Belki de yeni madde, yeni fiziksel kurallar inşa etmek.
Ama ikinci bir örneği de bilimin kendisinin ne hale geldiği, nasıl bu kadar hızlı devinen bilimin nasıl şekillendiği ve değiştiği ile ilgili. O da palet eski usul fizik, kimya, biyoloji, birbirinden bağımsız, birbiriyle konuşmayan disiplinler ve araştırma dalları değil, tam tersine iç içe geçen ve sürekli birbirinden bilgi alan, birbirine bilgi veren ve beraber ortak çalışabilen yeni bir yapı. O da işte gördüğüm gibi Kandinsky'nin tablosu benim için asıl örneği. Yaratıcılık aslında orada. Teşekkür ediyorum.